Philips marka televizyonla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi panel arızası var. Televizyonun modeli 50 pus 8007. Bunun dışında 58 pus 8507, 50 pus 8500 modellerinde de bu tür bir arıza olabiliyor. Hatta sık karşılaşılan bir durum. Şimdi yayın tekrar gelsin, görüntüyü görelim. Yukarıya doğru çizgiler oluyor. Bazen düzelebiliyor. Bazen bakın şu anda normal gözüküyor. On tuşuna basalım. Bakın çizgileri görüyorsunuz. Bu şekilde bir hata veriyor bu panel. Bu panellerde olabiliyor bu sorun. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi 3 modelde çok sık karşılaşıyor müşterilerimiz. Şimdi bu paneli yenisiyle değiştireceğiz. Fakat aynı paneli kullanmayacağız. Farklı bir panel takacağız. Ekran kartıyla beraber değiştireceğiz. Çünkü bu panel çok uzun ömürlü olmuyor. Kapağını sökeceğiz şimdi. Size daha detaylı söktükten sonra göstereceğim. Özellikle bu modelden kullananlar 58-50 inç bunları kullananlarda bu problem çok oluyor. Çok şikayet geliyor bu tür modellerden. Şimdi kapağı sökerek işlemlere başlayalım. Evet sevgili dostlar, modeli şöyle göstereyim. 50 pus 8007. Şimdi kapağı söküyorum hızlı bir şekilde. İşlemlere başlıyorum. Kablo bağlantılarını çıkartıyoruz. Evet, kapağımızı söktük. Şimdi panelin kodunu size de göstereyim. HF500 Cube-F20 diye bir panel kullanılmış. Solda 3, sağda 3 kof bulunuyor bunlarda. Normalde 50 inçlerde 6-6-12 kof olur. İlk defa bu panelde bu şekilde kullanılmış. Bu panelde Boe markasının bir alt ürünü olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekran kartı yani Ticon'la beraber paneli değiştireceğiz. İşlemlere devam edelim. Güzel ustamın Çankara çayı geldi. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Enerji olsun. Şafak ustam son short videosunda çok iyi televizyon kırmışsın öyle diyorlar. Ya sorma ya. Şiddeti bayağı bir arttırmışım. Hmm. İnanmam. Tekte vurdu diyorlar senin için ya. Yapıyoruz bu sporu. Yaşlanmadın ha harbiden. Kırma benim için. Boşuna pert ustası demiyorlar bana. Pert ustası. Abi şunları alır mısın? Kendime 2 tane kesinlik. Tikon'u sökelim. Yeni Tikon'u yerine takalım. Evet, yeni takacağımız panelin ekran kartı bu. CV500 U3-L01 panel kodu. Ekran kartı da bu. Daha sağlam bir panel. Şöyle şuraya bir tutturalım önce. Sonradan daha yukarıya monte ederiz. Şimdi burası filmli olduğu için burası da tokalı. Buna olmuyor. Ya buraya toka takmak gerekir ya da kabloyu değiştirmek gerekir. Şimdi biz uğraşmayalım fazla. Sıfır bir tane kablo takalım. Bu şekilde. Anakart kısmını bağlıyoruz. Tabii buraya yetişmeyecek. Bu şekilde bağlıyoruz. Sonra monte edeceğiz bunu. Şu panel kablosunda FFC'yi de takalım. Tek çıkışlı yeni üretilen bir panel bu. Samsung'da kullanıyor. Bu şekilde koyalım şimdilik. Bantlayalım. Şimdilik böyle kalsın.
Arızalı paneli söküyoruz. Yapışkan bir panel. Üzerindeki eski bantı alıyoruz. Şimdi bir enerji verip ledleri bir kontrol edelim. Bunlarda tozlanma çok oluyor. Evet, aynen tahmin ettiğim gibi. Şuraları görüyor musunuz? Üstte tozlanma var. Söküp bir de bunu temizleyeceğiz şimdi. Panelin tozunu temizlememiz için komple sökmemiz gerekiyor. Plexi'yi temizleyeceğiz. Orada kalsın. İç çerçeveyi çıkartacağız şimdi. Kulaklarından tutuyoruz. Fazla ellemiyoruz. Şimdi Plexi bu. LGP'nin farklı bir modeli. Arkadan aydınlatmalı cihazlarda oluyor. Şimdi seyreltilmiş çamaşır suyuyla temizliyoruz bunu. Tozları görüyorsunuz değil mi? Bunlar ekranda iz yapıyor işte, bakın. Toz derken işte iz gibi düşünün. Perdeleri koyuyoruz. Murat bir beğeni atın, like atın. Abone olun. Lütfen arkadaşlar. Bizi beğenmiyorlar. Böyle devamı için bunları sağlamamız gerekiyor. Temiz. Şimdi dış çerçeveyi de takalım. Evet, şimdi panel bantını çekeceğiz. Yeni bantı. Sonra paneli takmaya başlayacağız.
Evet. Takacağımız panel bu. Kodunu göstereyim size de. CV500 U3 L01. Jot marka. Bakın 12 kof var. Diğerinde 3.3'tü. Burada 6.6. Bu hem kofların ısınmasını azaltır, hem de görüntü daha iyi oluyor bu panellerde. Çünkü daha çok kof sayısı var. Bantını ayırabilir miyiz Şafak? Eldivenden açamam. Tabii usta. Görüntüyü bir alalım. Evet, görüntü geldi. Çift geldi. Tikon'un yazılımı uymadı. EEPROM'unu yeniden atacağız. Yeni bir EEPROM yazılımı atacağız ona. Evet, ekranı kontrolünü yaptım. Bir sorun gözükmüyor. Şimdi yapıştıracağız panelimizi. Tamam, yapıştırmayı da yaptık. Şimdi koflarda soğutucu yoktu. Şunlara birer parça soğutucu koyacağım. Alüminyum banttan yapacağım. 12 kof olduğu için çok fazla ısınmıyor ama yine de olsun. Şimdi bunları tam çiplerin üstüne denk gelecek şekilde yapıştıracağım. Çip burada. Evet sevgili dostlar, bu yeni üretilen ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu iş nereye gidiyor? Bu kalite nereye evrildi? Artık insanlar panel fiyatı soruyor, sağa sola araştırıyor. Paneli bozulmuş ya da kırılmış, atıyorum 5 yaşında, 7 yaşında bir televizyonunu atarım diyor çöpe, yenisini alırım. Şafak abi. Şimdi yenisini alırsınız, tamam. 2 yıl garantili olur. Maksimum 3 yıl. Ne var seslerde? Peki 3 yıl sonra ne olacak? Yani kar etmiş mi oluyorsunuz acaba? Bence çok eski değilse televizyon, 2017, 2016 üretimi ise yani yaptırmaya her türlü değer. Yani bize yaptırın diye demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Zaten biz ya bu işler YouTube'dan gelmiyor. Şimdi niye diyeceksiniz? Şimdi 2017'de, 18'de, 2020'de üretilen televizyonlar malzeme açısından çok daha kaliteli. Miktar açısından çok daha kaliteli. Yani panelleri olsun, anakartlar olsun, işlemciler olsun,
güç kartındaki eleman adetlerine kadar, ledlerdeki miktara kadar, yani her üretilen modelde bu düşüyor. Biz her yeni çıkan modeli beğenmiyoruz ama bir sonraki yıl ya da 6 ay sonra üretilen bir model geldiğinde vay be keşke ötekinden olsaydı, bir önceki daha iyiydi diyoruz ama yani bu iş nereye gidecek ustacığım, ne diyorsun sen? Yani biz hatırlıyorsan 2016'da Q serileri çıkmıştı Samsung'un. Beğenmemiştik onları. Bunlar çok bozuluyor diye. Şu an üreten firmalar, marka hiç önemli değil. Marka vermeyelim zaten. Marka vermiyorum zaten de üreten firmalar üretiyorlar. Ona göre de gerek yazılımsal olarak gerek farklı kullanılan parçalar olarak ürünlerde kaliteyi düşürdüler. Ya çok fena düşürüyorlar ya. Neredeyse ya LED koymayacaklar ya neredeyse cihazlara. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. İnsanlar hiçbir şeyden haberi yok. Gidip alıyor yeni alayım diye. Ya bu cihaz mesela şimdi örnek vereyim. 3 yaşında falan ya. Tamam, ben bu teknoloji içindeyim ama evimde kullanılan televizyonun modeli F serisi. Ya 2013 değil mi? Yani F serisi. evet. Şu an üstüne kaç tane seri çıktı, model çıktı. Ya 2013. Ama taş gibi hepsine taş. Ya Şafak Ustam 2013 F serisinde 40 inçte 7 sıra LED vardı. Şu an 3 sıra. Bazen- Şu an belki Yani parçasını bulamayacağız edebiliriz ama biz söylüyoruz insanlara ama bazen diyorlar ki ille de yeni olsun, yeni olsun. Yani yeni olunca çok iyi olmuyor arkadaşlar artık. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar hep yeni. Bakın. Yeni mahsul bunlar. Ya biz 2020 öncesini, 2020 dahil arıyorum. Mumla arıyorum ya. Gerçekten ne kadar kaliteliymişler meğer. Yani bunları görünce yani abi önceden ekranda çerçeve vardı, şimdi yapıştırma. yapıştırma oldu, ona bir şey demiyorum. O şey yok da, zarar yok ki ona. Gerek tasarım, gerek dizayn. Tasarımı güzel. Zaten görüntü değil, şeyden satıyorlar. Tasarımdan mı? Tasarımdan satıyorlar şu anda. Makası da aldım benden. Tamam, şundan keseyim. Makas senin olsun. Yani ustam ne diyorsun bu işe, yani bu kalite kullanat oldu ya, kullanat. Aynen. Yabancı Ama bizim toplumumuza bu kullanat uymuyor ya. ülkeler. Biz sevmeyiz bu işi. Biz sevmeyiz bu işi. Ya yurt dışından arıyorlar beni, Hollanda'dan, Almanya'dan. Ya diyorlar burada yaptıramıyoruz televizyonumuzu. Atın diyorlar bize. Ne yapalım diyor bana. Dedim ne yapayım? Yani artık OLED ve şeye önem veriyorlar markalar. OLED'lere ve mini LED'lere. Kesin çok fazla önem vermiyorlar. Usta bütün teknoloji aslında var, eskilerden beri var. Evet. Ama işte üretim yapacaklar ya. Önce çıkardılar bir 3D. Ondan 3'te. sonra internet- Milletin gözlükleri halen çekmecelerde duruyor. Kim izledi ki, yayın mı var? 3'te işte. Ondan sonra internet, ondan sonra uydusu girdi, oyun girdi, buraya girdi. Satış politikasını iyi yapıyorlar. Gözünü seveyim be. Şafak abim. CHP televizyonu. Yani bana diyorlar ki sonra yok TCL'i gömüyorsun, yok Samsung'u gömüyorsun, yok LG'yi gömüyorsun. Ben hiç bir şey gömdüğüm yok ya. Hiçbiri benim şeyimliğim yok onların hiçbiriyle. Şöyle bir daha takalım fişi. Evet, çift çıkıyor, onu birazdan halledeceğiz. Şimdi şuraları bir toparlayalım. Onu buraya monte ediyoruz. Hem de ısınmasını da engelliyor. Sıcaklığı alta iletecek termal bantla.
Bazı müşteriler diyor ki orijinal olsun panelim, orijinal olsun. Orijinali 3 sene çalışmış zaten. Daha iyi paneli takmak daha iyi ama tabii derdimizi anlatabilirsek. Şimdi burayı toparladık. Tekrar kontrol edelim. Bakın panelin soğutucularını da taktım. Şasileri de bağladım. Tamam. Şimdi şuradaki entegre EEPROM yazılımı atacağız. Şimdi laptopumuzu getirdik. Yazılımı atacağız. Şununla bağlıyoruz. Şimdi bağlantımızı yapalım. Sökerek de oluyor, sökmeden de oluyor. Temas ederse bakın algıladı. Şimdi dosyasını seçip yükleyeceğiz. CV500 Bright diyoruz. Evet, yazılım tamamlandı. Kapatalım. Bakıyoruz. Tek mi çift mi? Tek. Tamamdır. Bu ne abi ya? Kapağı kapatıyoruz. Bağlantılarını yapalım. Evet arkadaşlar, panel değişimimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi çizgilenme sorunu gitti. Şu an normal çalışır vaziyette. Gösteriyorlar. Şuradan zaten panel sıfır. Koruma naylonu üzerinde halen. Videomuzu beğendiyseniz ya da işinize yaradıysa beğeni tuşuna bir tıklamanızı rica ediyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Ne diyoruz her zaman? En teknoloji, en iyisi bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buyur ustam, o zaman çayın sana gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eline sağlık. Afiyet olsun.